5 yıl önce yüklediğim Dremel eğitim videosunun üzerine en çok aldığım sorulardan bir tanesi, Dremel'i apartmanda kullanabilir miyim? Evde kullandığımda komşular rahatsız olur mu? Evet, bu videoda bunu açıklamaya çalışacağım. Elimde bir ses ölçüm cihazı yok. Ses desibelini ölçebileceğim cihaz yok. Fakat en çok kullandığınız ev ürünlerinden bazılarıyla test etmeye çalışacağım. Daha doğrusu test etmek değil de aralarındaki ses farkını hissetmeniz için bazı kayıtlar almaya çalışacağım. Bu sayede bu video size muhtemelen daha iyi fikir verecektir diye düşünüyorum. Bu video özellikle apartmanda endişesi olan kişilere biraz fikir verir diye düşünüyorum. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Ben şu anda boşta, yani herhangi bir işlem yapmadan göstermeye çalışacağım. Tabii ki bunu siz bir cama uyguladığınızda, bir metale uyguladığınızda veya ahşaba uyguladığınızda, tabii ahşabın sert veya yumuşak olmasına göre çok değişkenlik göstermektedir. Ama normal haliyle eğer çok yormadan düzgün bir şekilde çalışırsanız nasıl bir sonuç alacağınızı az çok tahmin edebilirsiniz. 5000 devir ile 30.000 devir arasında size sesin nasıl çıktığını göstermeye çalışıyorum. Şu anda benim sesim muhtemelen 5000 devirden daha yüksek çıkıyordur. ...10.000 devirdeyiz şu anda. ...15.000 devir. 15.000 devirde kapatmak istiyorum. Şimdi 30.000 devire kadar tekrar çıkacağım ama 15.000 devri niye özellikle söylüyorum? 15.000 devir aslında benim en çok kullandığım devir. O yüzden 15.000 devir ile kıyaslamayı yapmaya çalışacağım. Yani diğer cihazları da 15.000 devir üzerinden göstermeye çalışacağım. Şöyle. 20.000 devir. 25.000 devir. 30.000 devir. Bu makinenin son ayarı. Evet, 15.000 devirde kapattım. Şimdi gelin saç kurutma makinesini açalım. Tekrar rahat bir kıyas olsun diye yakın çekim yapacağım. Tekrar bir deneyelim. Hangisi daha fazla? Evet, yorum size bırakıyorum. Şimdi yine herkesin, birçoğunuz evinde bulunabilecek şarjlı matkap. Aslında direkt matkapla da deneyebilirdim ama hemen elimin altında bu olduğu için bunu getirdim. Evet. Bu da yeterli sanırım. Şimdi bir de süpürgeyle deneyelim. Elektrikli süpürge. Herkesin evinde olan bir ürün. Evet, gördüğünüz gibi aslında gravür cihazın o kadar da büyük bir sesi yok. Yani birçok alete göre benzer seslerde, hatta daha düşük kaldı diyebilirim. Yani saç kurutma makinesine göre, şarjlıya göre, hatta belki de bu üç cihaz arasında en düşük sese Dremel sahip gibi gözüküyor ilk etapta. Bu tabii ki malzemeye herhangi bir işlem yapmadığınız zamanın sesleri. Tabii ki dediğim gibi cama, metale, ahşaba uyguladığınız zaman daha farklılık gösterecektir. Tabii bu aynı zamanda yaptığınız baskı kuvvetine göre de değişir.
Bu tabii çok değişkenlik ama çok da büyük farklılıklar olmaz. Yani bunun üzerine %10 koyun. Hani bu gibi civarlarda ses oluşacaktır. Bu da sizin için yeterli mi değil mi? Sizin komşularınızı rahatsız eder mi etmez mi? Artık bunun yorumu size kalmış. Aslında burada en büyük sorunlardan bir tanesi ses değil bence. Yani insanların en çok takıldığı konulardan bir tanesi ses olmasına rağmen. Yani apartmanlarda ben bu cihazı kullanabilir miyim? Komşular rahatsız olur mu? Çok ses çıkarma gibi endişeler olmasına rağmen bu cihazın en büyük sorunlardan bir tanesi bence toz. Ses bir şekilde tolere edilebilir. Yani onu düşük devirde çalıştırırsınız veya ne bileyim başka bir odaya geçersiniz. Çok fazla sesin yayılmadığı bir odaya geçersiniz. Yine bir şekilde çözülür ama toz bence bu işin en önemli noktalarından bir tanesi ve insanların çok merak etmediği konulardan bir tanesi de toz. Yani çok fazla toz çıkar mı? Yani birkaç tane soru gelmiştir bana bu zamana kadar. Çok fazla toz çıkar mı veya etrafta pislenir mi diye. Belki de bir ya da iki diyebilirim. Ama bu konunun en büyük sorunlardan bir tanesi, bu gravür cihazı ile ilgili çalışmaların en büyük sorunu bence etrafı pisletebilme özelliği. Yani etrafa dağılan partiküller, tozlar her tarafa dağılacaktır. O yüzden evin içinde yapacaksanız bunu, onu kapalı bir hazneye dönüştürmeniz ve kapalı hazne içerisinde çalıştırabilmeniz gerekir. Eğer ben bunu bu şekilde yapıyor olsaydım muhakkak ki ne bileyim sadece kollarımın geçebileceği bir mekanizma, bir kutu yapardım ve sadece onun içerisinde çalışırdım. Belki de bir havalandırma sistemiyle onu emişini sağlayıp. Yani bir zamanlar öyle bir denemelerim olmuştu ama çok amatörce, çok fazla ihtiyacım olmadığı için biraz yarım kaldı o proje. Ama dediğim gibi bu işin en büyük sorunlardan bir tanesi, yine söylüyorum, toz. Eğer bunu çözüm bulursanız gerisi çok önemli değil bence. Eğer çalışacağınız ortamın toz olması çok rahatsız edici bir durum değilse, yani ona uygun bir çalışma odanız, çalışma yapabileceğiniz bir odanız varsa gerisi bence çok problem değil. Gerisi çözülür. Ses çok büyük problem değil bence. Bu videoda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan apartmanda Dremel kullanabilir miyim, gravür cihazı kullanabilir miyim sorusunun cevabını vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. 3 tane farklı ekipmanla deneme yaptık. Umarım yetmiştir. Daha fazla ya da gerek yok sanırım. İnsanların en çok kullandığı aletlerden seçmeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın.